Kafkas arı ırkının özellikleri. Tüm arıcılar arasında tartışılan bir başka husus, hangi arı ırkının daha verimli olduğu yönündedir. Hemen şunu ifade edelim ki, en iyi arı ırkı diye bir şey yoktur. Her ırkın farklı açılardan birbirine karşı üstünlükleri söz konusudur. Önemli olan sizin faaliyet yürüttüğünüz coğrafik şartlar ve faaliyet amacınızdır. Bir arıcı, başarılı olmak istiyorsa, tüm koşulları ve amacını belirleyerek ona uygun bir ırk ve ekotip seçimi yapmalıdır. Ülkemizde yaygın olarak bulunan arı ırkları şunlardır: İtalyan arı ırkı, Karniol arı ırkı, Belfast arı ırkı, Anadolu arısı ve Kafkas arı ırkı. Diğer yandan bu ırklara ait onlarca alt ekotip söz konusudur. Bu makalemizde, ülkemiz ve dünyadaki en popüler arı ırklarından birisi olan Kafkas arı ırkını, Apis mellifera caucasica tanıyacağız. Kafkas arı ırkı. Dünya Kafkas arısını ilk kez 1961'de Almanya'nın Erfurt kentindeki uluslararası bahçıvanlık sergisinde öğrendi. Gürcistan'da yapılan arkeolojik çalışmalar Kafkas arı ırkının 7000 yıl öncesine kadar uzanan geçmişinin olduğunu gösteriyor. Kafkas arısının anavatanı Kafkasya'dır. Kafkas Dağları'nın ve Ön Kafkasların 800 ve 1000 metre kotlarında Gri Kafkas olarak da bilinen safları bulunmaktadır. Gürcistan'ın alçak yörelerinde melezleri vardır. Rusya'da 6 ayrı ekotipi belirlenmiştir. Türkiye'de ise Borçka Camili ve Ardahan Posof ekotipleri vardır. Ülkemizde, Tarım Bakanlığı tarafından Ardahan ve Artvin illeri genetik materyal olan Kafkas arı ırkının gen merkezi olarak ilan edilmiştir. Bu amaçla ırkın saf olarak korunabilmesi için her iki il izole bölge olarak diğer illerden gelecek arılara kapatılmıştır. Kafkas arı ırkının özellikleri nelerdir? Kafkas arı ırkı, kitin esmer renkte olup geçit formlarında ilk halkada kahverengi lekeler vardır. Kıllarda gri renk baskındır. Erkeklerin göğüs renkleri siyahtır. Kafkas ırkını diğer arılardan üstün kılan özellikleri: dil uzunluğu yaklaşık 7,2 mm ile dünyanın en uzun dilli bal arısıdır. Diğer arı ırklarının ulaşamadıkları çiçek tomurcuğunun tabanına kolayca nüfuz ederek nektar çekebilirler. Bu özellikleri, onların en kaliteli bal üretmelerine imkan tanır. Bu yüzden Kafkas bal arısının ürettiği balın özellikleri diğerlerinden farklıdır. Soğuk iklim arısıdır. En önemli özelliği kışı sert ve karlı geçen coğrafyalarda başarılı ve verimli olmasıdır. Diğer arı ırklarına göre daha düşük sıcaklıklarda etkili bir nektar ve polen toplama yeteneğine sahiptirler. Kuvvetli koloniler teşkil ederler. İyi bir yavru yetiştiricisidir. Koloninin güçlü olduğu zamanlarda ana arının günlük yumurtlama kapasitesi 1000 ile 1500 adede kadar ulaşabilir. Petek üzerinde sessizdirler. Uysaldırlar, hırçın ve sokucu değildirler. Düzgün ve koyu renkli gömeç yaparlar ve sırlarlar. Soğuk havalarda bile güneşi görünce, çok erken saatlerde çıkarlar ve çiçeklerdeki nektarı katılaşmadan toplarlar. Çalışkan bir arı ırkıdır. Hava kararana kadar çalışırlar. Oğul verme eğilimleri zayıftır. Bal tüketim oranı düşüktür, tasarrufu seven bir arı ırkıdır. Sahibini çok iyi tanır ve ona göre davranırlar. Soğuk ve yüksek yaylalarda daha başarılı performans ortaya koyarlar. Kafkas arı ırkı, yüksek miktarda propolis oluşturma özelliğine sahiptir. Bu yüzden propolis üretimi yapmayı düşünen arıcılar için ideal bir arı ırkıdır. Çok değerli özelliklere sahip olan bu ırk, arı ıslahında önemli ölçüde rol oynayacak düzeyde görüldüğünden hibrit yetiştirmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Petek gözlerini sırlarken bal ve sır arasında hava boşluğu bırakmadığı için petekli balı koyu ve nemli bir görünüme sahiptir. Kafkas arı ırkının olumsuz karşılanan özellikleri: yağmacılık eğilimleri yüksektir. Kıştan zayıf çıkarlar. Erken ilkbaharda diğer türlere nazaran biraz daha yavaş gelişirler. Bu ırk, daha çok yaz ortalarına doğru maksimum gelişim düzeyine ulaşır. Düzensiz, köprü petek yapma eğilimi vardır. Nosema hastalığına karşı hassastırlar.
Önlem alınmazsa yavru çürüklüğüne dönüşebilir. Erken zamanda kış moduna girip mevcudu azaltırlar. Bu da onların ilkbahara zayıf çıkmasına yol açar. Yapılan çalışmalarda Kafkas ırkının melez ve alt ekotiplerinin saf türlerine göre daha üst düzey performans gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Bu yüzden kendi ideal çalışma bölgeleri dışında Kafkas ırkından istenen verimi almak için daha çok melez ekotipinin kullanılması uygun görülmektedir. Sonuç olarak, bir arıcı, bu ırkın karakteristik özelliklerini iyi tanır ve nasıl davranacağını bilirse ve belirlenen süre içinde tüm kurallara uyarsa, Kafkas arı ırkından üst düzey verim elde edecektir. Özellikle sabit arıcılık yapan bir arıcı için, en değerli ırk veya ekotipin kendi bölgesi koşullarına uyum sağlamış genotiplerin olduğu sıklıkla dile getirilen bir gerçektir. Herhangi bir bölge için en uygun bal arısı genotipini belirlerken, o bölgede uzun yıllar yetiştiriciliği yapılmış ve bölgenin iklim ve flora yapısına uyum sağlamış genotipler kullanılmalıdır. Bol ve bereketli günler dileğiyle.